20 bin yıl önce. Buzul çağının en soğuk dönemi olan son buzul maksimumundayız. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın kuzey bölümleri kalın buz tabakaları ile kaplı. Güney bölümler tundra ekosistemi gibi soğuk ve geniş otlaklarla çevrili. Hayvan sürüleri sürekli daha verimli topraklara doğru göç ediyor. O dönemde hayatta kalabilmek için hayvan sürülerini takip eden avcı toplayıcı insanlar bu sürüleri takip ederek daha kuzey bölgelere doğru göç etmek zorundaydı. Avrupa'nın kuzey ve orta bölgelerinde İskandinavya buz tabakasının etkisiyle kış aylarında sıcaklık -20 santigrat derece ile -30 santigrat derece arasında değişiyordu. Yaz aylarında bile sıcaklıklar oldukça düşüktü. Yaz sıcaklıkları ise genellikle -10 santigrat derece ile 0 derece civarındaydı. İnsanlar soğuktan korunmak için mağaralar ve taş yapılar gibi doğal sığınaklardan yararlandılar. Ancak avlanmak için hayvan sürülerini takip eden avcı toplayıcılar geniş tundralara vardıklarında mağaralardan yoksun düz arazilerde barınağa ihtiyaç duymaktaydılar. Bu da onları mamut kemikleri ve kökleri gibi malzemeleri kullanarak barınak yapmaya zorladı. 1965 yılında sıradan bir gün Ukrayna'nın sessiz bir köyünde sıra dışı bir keşfe kapı araladı. Bir çiftçi bodrumunu genişletmek için kazı yaparken eline tanıdık olmayan büyük bir kemik parçası takıldı. İncelemeye başladığında bunun sıradan bir kemik değil, bir mamut çene kemiği olduğunu fark etti. Merak ateşiyle daha derine inmeye karar verdi. Kazmaya devam ettikçe toprak sanki binlerce yılın sırlarını bir bir açığa çıkarıyormuşçasına başka kemikler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Başlangıçta sıradan bir kazı projesi gibi görünen bu çalışma çok geçmeden arkeolojik bir gizeme dönüştü. Kazılan kemiklerin rastgele dağılmış olmadığını, aksine dikkatlice yerleştirildiğini fark eden çiftçi yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen profesyonel arkeologlar gördükleri karşısında hayrete düştüler. Kapsamlı incelemeler sonucunda ortaya çıkan manzara insanlık tarihinin derinliklerine uzanan bir keşfi işaret ediyordu. Topraktan çıkarılan, dikkatlice yerleştirilmiş tam 149 mamut kemiği 4 küçük kubbe şeklinde kulübenin kalıntılarını oluşturuyordu. Yaklaşık 15 bin yıl öncesine tarihlenen bu yapı, insanların mamut kemiklerinden inşa ettiği bir sığınaktı. Bu kulübeler bir yandan sert buzul koşullarında insanların hayatta kalma becerilerini yansıtırken, diğer yandan insan mimarisinin bilinen en eski kalıntılarından birini temsil ediyordu. Bu tür barınaklar özellikle rüzgardan ve aşırı soğuktan korunmak için oldukça etkiliydi ve geçmişin soğuk tundralarında insan yaratıcılığının ve dayanıklılığının günümüze uzanan simgesidir. Avcı toplayıcılar çok iyi iz sürebiliyordu. Günümüz insanının pusula ve navigasyon cihazları olmadan sahip olduğu yön bulma becerisinin çok üstünde yetenekleri vardı. Yine de göç yollarını onlar değil, çoğunlukla avlayacakları hayvan sürüleri belirliyordu. İnsan popülasyonu arttıkça kaynaklar için rekabet de arttı. Sıcak bölgelerde kaynak sıkıntısı yaşanabiliyordu. Bu yüzden bazı topluluklar daha az nüfuslu, yeni ve geniş yaşam alanlarına ulaşmak amacıyla hayvan sürülerini takip ederek onlarla birlikte kuzeye göç etti. Şüphesiz o dönemde uzun süre yiyecek ihtiyacını karşılayan ve kökleriyle insanların soğuktan korunmasına olanak tanıyan yünlü mamutlar avlanma listesinin ilk sırasındaydı. Bir mamut ortalama 5-6 ton civarında et sağlayabiliyordu. Bu da 10 kişinin 3-4 senelik et ihtiyacını karşılaması anlamına geliyordu. Mamutlar Afrika'dan Avrupa ve Asya'ya, Asya'dan da Kuzey Amerika'ya yayıldılar. En eski mamut fosilleri yaklaşık 4 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir ve Etiyopya'nın Afar bölgesinde keşfedilmiştir. Türkiye'de ise Denizli'de yürütülen yüzey araştırmalarında 1,2 milyon yıl öncesine uzanan mamut fosilleri bulunmuştur. Bulunan bu fosiller erken mamut türlerine aittir ve soğuk iklimlerde yaşamaya uyum sağlayan yünlü mamutlardan oldukça farklıdır. Yünlü mamutlara ait kalıntılar ise 400 bin yıl öncesine uzanıyor. Rusya'nın Sibirya bölgesi, yünlü mamut fosillerinin en yoğun bulunduğu alanlardan biridir. Özellikle Yakutistan'da neredeyse tamamı korunmuş mamut fosilleri ortaya çıkarılmıştır. Mamutlar otçuldular ve bol miktarda yiyecek bulabilmek için sürekli geniş otlaklara göç ediyorlardı.
Ayrıca yaşadıkları avlanma baskısı onları ılıman iklimlerden insan popülasyonunun daha az olduğu kuzey bölgelere göçe zorladı. Avrupa'da açık tundra ve bozkırlarda bolca bulunan otlar ve çalılar onların ana besin kaynağıydı. Bu nedenle yünlü mamutların bir bölümü yiyecek arayışıyla Avrupa'nın otlak ve çayırlık alanlarına göç ettiler. Bu sebepten Polonya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Fransa, İspanya ve kuzey bölgeleri, hatta İngiltere'de bile fosillerine rastlanmaktadır. Günümüzde İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi ile Kuzey Denizi'ni birleştiren Dover Boğazı'nın derinliği ortalama olarak 46 metre civarındadır. Boğazın en derin noktası ise yaklaşık 72 metreye ulaşır. Buzul çağında deniz seviyelerinin 130 metre düşük olması onların nasıl İngiltere'ye ulaştıklarını bize açıklıyor. Fransa'nın Dordogne ilinde 1956 yılında keşfedilen Rouffignac mağarasında günümüze ulaşmayı başarmış mağara çizimlerine rastlamaktayız. Mağaranın duvarlarında yaklaşık 250'den fazla figür yer alır. Bu figürlerin çoğu mamut, bizon, at ve gergedan gibi büyük hayvanları temsil eder. Özellikle mamut çizimleriyle ünlü olan bu mağarada yaklaşık 158 mamut çizimi bulunmaktadır. Ve bu Avrupa'daki en geniş mamut çizim koleksiyonlarından biridir. Siyah manganiz oksiti ve kil kullanılarak elle veya basit araçlarla yapılan 14.000 ila 12.000 yıl öncesine ait olan bu çizimler, mamutların o dönemde yaşayan avcı toplayıcılar için ne kadar öneme sahip olduğunu bizlere yansıtıyor. Sibirya, buzul çağı boyunca geniş otlak alanları ve tundralarla kaplıydı. Mamutlar, otçul oldukları için geniş otlaklara ihtiyaç duyuyorlardı. Ve Sibirya'daki bozkırlar mamutların beslenmesi için idealdi. Sibirya, insan nüfusunun daha seyrek olduğu bölgelerden biriydi. Bu da mamutları avcı baskısından uzak, güvenli alanlara göçe zorladı. Mamutlar kalın kürkleri ve yağ tabakaları sayesinde soğuk iklimlerde hayatta kalmaya çok iyi uyum sağlamışlardı. Mamutlar daha sonra yiyecek arayışlarına devam ettikçe Sibirya'nın doğusuna, oradan da Bering Kara Köprüsü'nden Alaska'ya, oradan Kanada tundralarına ve Amerika'nın kuzey bölgelerine kadar ulaştılar. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın kuzey kesimleri kilometrelerce kalınlıkta buzullar altında bulunuyordu. Bu dönemde insanlar büyük hayvan sürülerini takip ederek avcı toplayıcı bir yaşam sürdüler. Hayvan sürülerini izleyerek besin ihtiyaçlarını karşılıyor ve uzun süre tok tutacak büyük hayvanları avlıyorlardı. Bu zorlu iklim koşulları insanları geldikleri ılıman bölgelere doğru geri göçe zorladı. Fakat ılıman bölgelerde artan popülasyon nedeniyle besin kaynaklarına ulaşmak bir rekabet haline gelmişti. İnsanlar beslenme kaynağı olarak mamut sürülerini ve dev bizonları takip ediyorlardı. Bu hayvanların kalın kürkleri ve eti bu sert iklim koşullarında hayatta kalmaları için gerekliydi. Ancak mamut avlamak oldukça zorlu bir işti. Kalın kürkü ve derisi nedeniyle ilkel mızraklarla onu avlamak neredeyse imkansızdı. Hayvan sürülerini takip ederek sürekli göç etmek onlar için sıradandı. Tütsülenmiş ya da kurutulmuş etlerin kullanımı yaygındı. Soğuk iklimlerde ise etler bozulmadan uzun süre dayanıyordu. Besin ihtiyaçlarını desteklemek için kar altında kalan bitkilerin kökleriyle beslendiler veya daha önce kurutarak sakladıkları bitki ve meyve stoklarını kullandılar. O dönemde ortalama insan ömrü 30-40 yıl arasındaydı. Solunum yolu enfeksiyonları, parazitler ve cilt enfeksiyonları, eklem ve kemik hastalıkları, çiğ veya kötü saklanmış et nedeniyle ortaya çıkan gıda zehirlenmeleri, C vitamini eksikliği nedeniyle iskorbit hastalığı, diş problemleri ve avlanma sırasında yaralanmalar fazlasıyla görülüyordu. Bu zorlu göç yolculuğu boyunca sivri uçlu mızraklarını kullanarak bizonları avlamaya çalıştılar. Kalın kürkleri ve etleri insanlara uzun süre besin ve soğuktan koruyacak kıyafet sağlıyordu. Özellikle sert hava koşullarında ateş yakmak zor olduğundan kav mantarı gibi doğal materyallerden yararlanarak ateşi güvenle taşıdılar ve harlamak için hayvan yağını kullandılar. Ateş, pişirme işleminin yanı sıra yırtıcı hayvanları uzak tutmada da önemli bir araç oldu. İnsanlar göç esnasında açık tundra alanlarında mağara bulamadıklarında sert rüzgarlardan korunmak için ilkel hayvan derisiyle kaplı çadırlar oluşturdular.
ya da toprağın 50 santim altında geceyi geçirebilecekleri çukurlar kazdılar. Bu tür çukur barınaklar, üzerleri hayvan postlarıyla kaplanarak rüzgardan korunmalarını sağlıyordu. Çukurun zeminine ise ateşte ısıtılmış taşları yerleştiriyorlardı. Göç süresince günde 20-30 kilometre yol kat eden mamut ve dev bizon sürülerini takip etmek zordu. Soğuk havanın etin bozulmasını geciktirmesi, avlanan hayvanların etlerini uzun süre saklamalarına olanak tanıdı. Ancak dondurucu hava koşulları suya erişimi kısıtlı hale getiriyordu. Su birikintileri donuyor ve deri kaplarda taşınan su kısa sürede buz haline geliyordu. Mamutlar soğuk iklimlere adapte olduklarından geniş tundra alanlarına doğru göç ediyorlardı. Bu göç daha fazla yiyecek bulma arayışıyla doğuya yönelmişti. İnsanlar nesiller süren yolculukların ardından mamut sürülerini izleyerek Bering Kara Köprüsü gibi kara bağlantılarına ulaştılar. Buzul çağında deniz seviyeleri yaklaşık 120 ila 130 metre daha düşük olduğundan günümüzde deniz seviyesinin yaklaşık 50 ila 60 metre altında bulunan Bering Kara Köprüsü o zaman suyun üzerindeydi. Bering Kara Köprüsü geniş otlaklarla kaplı olduğu için mamutlar ve diğer otçul hayvanlar için besin bulma açısından verimli bir bölgeydi. İlkel mızraklar ile kalın mamut kürklerini geçmek imkansızdı. Bunun yerine tuzak kurarak avlama teknikleri geliştirdiler. Tuzak çukurları kazıp içine sivri çubuklar yerleştirerek hayvanları avladılar. Elde edilen et donmuş olarak saklandı ve daha sıcak iklimlere ulaşıldığında kurutularak saklama süresi uzatıldı. Mamutlar Kanada'nın tundra alanlarına ve Kuzey Amerika'nın kuzey kesimlerine doğru göç etmeye devam ettiler. Böylece avcı toplayıcı topluluklar büyük hayvan sürülerini ve diğer besin kaynaklarını takip ederek yavaş yavaş güneye doğru ilerledi. Göç eden gruplar Kuzey Amerika'nın nehir vadilerini ve açık otlak alanlarını kullanarak daha güneydeki bölgelere yayıldılar. Bu bölgelerdeki su kaynakları ve bitki örtüsü yaşamlarını sürdürmeleri için ideal koşullar sağladı. Nehir vadileri güvenli bir yol sunduğu için özellikle önemliydi ve insanlar bu doğal yolları kullanarak daha güneye inmeyi başardılar. Bazı gruplar Pasifik Okyanusu kıyısı boyunca hareket etti. Okyanus kıyısı balık, kabuklu deniz canlıları gibi sürekli besin kaynağı sağladığı için bu göç yolunu izlemek mantıklıydı. Kıyı boyunca hareket eden bu gruplar zamanla Orta ve Güney Amerika'ya kadar ilerleyerek kıtanın daha sıcak bölgelerine ulaştılar. İnsanlar geçtikleri bölgelerde yeni iklim koşullarına uyum sağlamak için çeşitli barınaklar, giysiler ve avlanma teknikleri geliştirdiler. Bu uyum teknikleri kıtada daha geniş bir alana yayılmalarına olanak tanıdı. Göç ederken yavaş yavaş kültürel olarak farklılıklar geliştiren bu gruplar daha güneye ulaştıkça farklı topluluklar halinde organize oldular ve bölgesel farklılıklar ortaya çıktı. Bu göçler binlerce yıl süren kademeli bir ilerleme ile gerçekleşti. Nihayetinde bu gruplar Kuzey Amerika'nın birçok bölgesine yayıldı ve daha sonra Orta ve Güney Amerika'ya ulaşarak kıtanın tamamında farklı kültürlerin temellerini attı. Böylece Bering Kara Köprüsü sayesinde insanlar Asya'dan Kuzey Amerika'ya geçip yeni topraklara yerleşmişlerdir. İklim değişiklikleri ve hayvan sürülerinin daha verimli otlaklara yolculukları insanları sürekli bir göçebe hayata sürükledi. Kimileri ılıman topraklardan daha soğuk iklimi olan Avrupa'ya göç etti, kimileri de zorlu kuzey yolculukları ile Amerika'ya, oradan da Güney Amerika'ya kadar ulaştı. Kanada'nın Yukon bölgesindeki Bluefish mağaralarında bulunan taş aletler ve hayvan kemikleri üzerinde yapılan incelemeler bu bölgedeki insan varlığını yaklaşık 24 bin yıl öncesine tarihlendiriyor. Bu bulgular Bering Kara Köprüsü üzerinden Amerika'ya geçiş yapan ilk insanların izlerini yansıtıyor. Şili'nin Monteverde bölgesinde yapılan kazılar, burada yaklaşık 18.500 yıl öncesine dayanan insan yerleşiminin olduğunu göstermektedir. Monteverde, Güney Amerika'daki en eski yerleşim alanlarından biri olarak kabul edilir ve insanların Amerika kıtasına düşündüğümüzden daha erken ulaştığını gösterir. Buzul çağı sırasında özellikle 20 bin yıl önce ani iklim değişiklikleri yaşanabiliyordu. Dansgaard-Oeschger olayları ve Heinrich olayları olarak bilinen kısa süreli ani ısınma ve soğuma olayları vardı. Bu ani değişiklikler
birkaç yüzyıl gibi kısa bir sürede sıcaklıkları hızla arttırıp azaltabiliyordu. Bu tür ani iklim dalgalanmaları insan toplulukları ve hayvan popülasyonları üzerinde büyük etki yaratarak onları yeni bölgelere göç etmeye zorladı. Yaklaşık 12 bin yıl önce buzul çağı sona erdi ve iklim hızla ısınmaya başladı. Küresel ısınma, tundra ve otlakların küçülmesine, yerini orman ve bataklık alanların almasına neden oldu. Bu değişiklik mamutların beslenme alanlarını ve yaşam ortamlarını daralttı. Dolayısıyla yiyecek bulmalarını zorlaştırdı. İklim değişikliği ve habitat kaybı nedeniyle yünlü mamutların nüfusu yavaş yavaş azaldı. Küçük popülasyonlarda genetik çeşitlilik azalır ve bu da türlerin hastalıklara ve çevresel değişikliklere karşı savunmasız hale gelmesine yol açar. Küçük ve izole popülasyonlar üreme açısından da savunmasız hale gelir. Bu da doğal olarak popülasyonun düşmesine ve tür soyunun tükenmesine katkıda bulunur. Bu sebepten mamutlar gibi büyük memeliler hızla yok olmaya başladı. Bazı bölgelerde yüzlerce mamut kemiklerine ulaşılan mamut mezarlıkları keşfedilmiştir. Bu kitlesel ölümler büyük hayvanların dramatik şekilde tükenişini ve ekosistemlerdeki köklü değişiklikleri göz önüne sermektedir. Özellikle Sibirya, Alaska, Kuzey Amerika, Fransa ve İngiltere'de bulunan bu mezarlıklar buzul çağının en şaşırtıcı kalıntılarından biridir. Buzul çağı dünyanın coğrafyasını, ekosistemlerini ve insan yaşamını köklü biçimde şekillendiren zorlu bir dönemdi. Bu çağ hem doğanın hem de insanın dayanıklılığını ve adaptasyon gücünü gözler önüne sermekteydi. Buzul çağının sonunda dünyanın çeşitli bölgelerinde insanlar tarım ve yerleşik yaşam konusunda ilk adımları atmaya başlamışlardı. Bu geçiş süreci özellikle bereketli hilal olarak adlandırılan ve Göbekli Tepe'nin de bulunduğu bu bölgelerde başladı. Tarımın başlamasıyla birlikte insanlar yerleşik hayata geçmeye ve köyler kurmaya başladılar. Böylece avcı toplayıcılık yerini yavaş yavaş tarım ve yerleşik yaşama bıraktı. Göbekli Tepe belki de insanların 12 bin yıl önce son bulan buzul çağını atlatan, bu zorlu süreçte nesillerinin devamı için yüzyıllarca mücadele eden atalarının avladıkları hayvanların çeşitliliğini yansıtan ve onlara duydukları saygıyı taşlara işleyerek gelecek nesillere ulaştırmak isteyen farklı dönemlerde yaşamış insan gruplarının ortak bir anıtıydı. Buzul çağının sonunda yaşanmış olan bu geçiş dönemi Neolitik devrim olarak bilinir ve yaklaşık 10 bin yıl önce hız kazanmıştır. Tarımın başlaması, daha kalıcı yerleşimler, toplum yapısının değişmesi, besin üretimindeki artış ve sonuç olarak medeniyetlerin doğuşunu sağladı. Bu göç hareketleri insan topluluklarının farklı iklim koşullarına uyum sağlamalarına ve yeni kültürel özellikler geliştirmelerine yol açtı. Göç eden insanlar farklı coğrafi koşullara uyum sağlayarak medeniyetlerinin temellerini attılar. Göbekli Tepe, Çatalhöyük ve Karahantepe gibi bölgeler yerleşik hayata geçen medeniyetleri ve sahip oldukları kültürel farklılıkları bizlere yansıtan birer mirastır. Yaklaşık 12 bin yıl önce buzul çağının sona ermesiyle birlikte küresel sıcaklıklar yükseldi ve buzullar erimeye başladı. Bu durum deniz seviyelerinin yükselmesine neden oldu. Kıyılardaki alçak yerleşim alanları sular altında kaldı. Bu da kıyı bölgelerinde yaşayan insanların daha güvenli ve yüksek yerlere taşınmasını zorunlu hale getirdi. Erken tarımsal faaliyetler nehir deltalarında ve verimli kıyı bölgelerine yakın alanlarda yoğunlaşmıştı. Bu bölgeler sular altında kaldıkça insanlar tarım yapabilecekleri yeni alanlara taşındılar. Göçebe ve yarı göçebe topluluklar deniz seviyesinin yükselmesi ve iklimin değişmesiyle birlikte av hayvanlarının ve bitki örtüsünün peşinden gitmek için daha yüksek veya iç bölgelere doğru hareket ettiler. Karadeniz'in o dönemde büyük ölçüde tatlı su gölü olduğu düşünülüyor. Ancak deniz seviyesi yükselince Akdeniz suları İstanbul Boğazı üzerinden Karadeniz havzasına ulaştı. Bu olayın büyük bir taşkına yol açtığı ve Karadeniz'in tatlı su gölünden tuzlu bir denize dönüştüğü belirtiliyor. Tuz farklılığı nedeniyle Karadeniz'in 150 metre derinine kadarki daha az tuzlu sudaki oksijen, 150 metre ile 2000 metre derinlik arasındaki daha yoğun tuzlu suya karışmamaktadır. Bu da Karadeniz'de 150 metreden sonra mikroorganizmalar dışında hiçbir canlının yaşayamayacağı anlamına gelmektedir. Oksijenin yokluğu ve hidrojen sülfürün varlığı, balıklar ve diğer karmaşık canlıların derinliklerde hayatta kalmasını imkansız kılar. Oksijen, bu organizmaların enerji üretiminde temel bir ihtiyaçtır. Bu nedenle Karadeniz'in derin suları mikroorganizmaların hakimiyetindedir.
Bu sebepten Karadeniz'de binlerce yıl önce batan gemiler neredeyse hiç bozulmadan günümüze kadar varlığını sürdürmektedir. 2015 yılında başlayan ve 5 yıl süren Black Sea Maritime Archaeology Project, 2000 kilometrekarelik deniz tabanını tarayarak 60'tan fazla gemi enkazı keşfetmiştir. Bu enkazlar arasında Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait gemiler bulunmaktadır. En dikkat çekici keşiflerden biri, yaklaşık 2400 yıl öncesine tarihlenen ve dünyanın en eski bozulmamış gemi enkazı olarak kabul edilen bir Yunan ticaret gemisidir. Bu gemi, direği, dümeni ve kürekçi sıralarıyla birlikte neredeyse tamamen sağlam durumdadır. Buzulların erimesiyle birlikte iklim daha ılıman hale geldi ve daha önce yaşanmaz durumda olan bazı yüksek alanlar yerleşime uygun hale geldi. Bu, insanlara daha geniş bir coğrafi yelpazede yaşam alanı sundu. Milankoviç döngüleri, dünyanın yörüngesel hareketlerindeki uzun vadeli değişikliklerin bir bileşimidir. Ve bu döngüler dünyanın iklimini etkileyerek buzul çağları gibi uzun vadeli iklim değişikliklerini tetikler. Milankoviç döngülerine göre bir sonraki soğuma dönemi muhtemelen binlerce yıl sonra gerçekleşecektir. Ve insan faaliyetlerinin de bu döngüleri ne kadar etkilediği belirleyici bir rol oynayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.